Belirli aktörleri tartışırken, antropolojinin vahşileri analiz etmedeki sorunlu geçmişine benzer şekilde, her zamanki bir ve küçümseme riski vardır. En iyi aktörlerden bazıları, özellikle de en fiziksel olanlar, buna tabidir. Marlon Brando akla geliyor. İşte oradaydı, yeni ilkel, diye yazdı Pauline Kael Brando hakkında. Entelektüel değildi, fikir sahibi olma anlamında, ciddi olmadan patlayıcı derecede tehlikeliydi. Teşekkürler. Tom Hardy bu aktörlerden biri ve aslında Vogue ve Variety gibi yayın organları tarafından yeni Brando olarak adlandırıldı. İçinde bulunduğu hemen hemen her şeyi yüceltiyor ve bu kesinlikle yeni Netflix aksiyon filmi Havoc için geçerli. Ancak bu sefer Hardy'yi sınırlarına kadar nasıl zorlayacağını bilen bir yönetmen tarafından destekleniyor. Gareth Evans, Merantau ve The Raid filmlerini aksiyon tutkunları arasında kötü şöhretli hale getiren çok özel, maksimalist bir vizyona sahip. Harika bir yönetmen, ancak ne yazık ki harika bir yazar değil ve Havoc bunu her şekilde yansıtıyor. Ancak The Raid gibi, hikaye sadece ince bir takım elbise, kaslar titreşip altından dışarı doğru çıkıntı yaparken dikişlerinden yırtılıyor, Hulk gibi. Anlatı burada zar zor dekoratif, çelişkili karakter motivasyonları ve çok zayıf, aşırı açıklayıcı diyaloglarla vurgulanan anlamsız kararlar var. Neyse ki, yaygın görüşün aksine, takım elbise adamı yapmıyor ve burada kıyafetin altındaki morarmış, kanlı vücutla daha çok ilgileniyoruz. İyi bir film. Noel'de yolsuz polisler. Havoc'ta Hardy, Walker adında boşanmış bir cinayet dedektifini canlandırıyor. Walker, bakımsız bir benzin istasyonunda Noel hediyeleri alırken tanışıyoruz. Kasiyer tarafından yuhalanıyor ve bu da Walker'ı muazzam becerilerine rağmen üzgün bir kaybeden olarak sağlamlaştırıyor. Hardy, elbette Walker'da harika bir karakter yaratıyor. Sokaklardan gelen, iyi bir mizah anlayışına sahip, kendini beğenmiş, yalnız bir adam. Kontrol edilemeyen bir şekilde şiddet yanlısı ve oldukça korkutucu ama aynı zamanda belediye başkanının köpeği olarak bilinen, bitmiş bir polis olarak herkes tarafından hor görülüyor. Gotham ve Şangay arasında bir yerde geçen Havoc'taki tek yozlaşmış polis veya politikacı o değil. 50'de iyi bir polis var gibi görünüyor, tanıştığımızda Walker'ın geçici ortağı. 50, bir çete katliamı olduğunda suç dünyasına Walker'ın da bir sakini olduğu sürüklenir. Üçüncü bir taraf müdahale edip olay yerindeki neredeyse herkesi öldürdüğünde bir uyuşturucu anlaşması ters gider, Charlie hariç, elinde silahla gece kulübünden kaçarken görülür. Charlie, intikam arayan Asyalı gangsterlerin hedefi olur ve katliamın hokey maskesi takan davetsiz misafirler tarafından işlendiğinden habersizdir. Daha büyük sorun nedir? Charlie, belediye başkanı Lawrence'ın oğludur. Walker, belediye başkanına bir iyilik olsun diye Charlie'nin kimliğini gizlemeye çalıştığı için davadan atılır, ancak bu onu soruşturmaktan alıkoymaz. Sorun şu ki, bunu yapması için pek bir neden yoktur. Bu davayı belediye başkanına kendisi götürdü ve nedeni belirsizdir. Ona göre, Walker yakın zamanda DEA'yı Lawrence'ın sırtından attıktan sonra belediye başkanıyla dürüst oldular, bu yüzden tekrar dürüst olmaları gerekmiyor. Aslında, Hardy ve Whittaker arasındaki tek sahne Havoc'taki en kötü sahnedir. Diyaloglar saçma, olaylar mantıksız ilerliyor, duygusal ve anlatısal olarak çelişkili ve aceleye getirilmiş gibi duruyor. Bunun gibi başka sahneler de var. Burada olay örgüsünü görmezden gelmenin en iyisi olduğuna dair daha fazla kanıt. Havoc, adını tam anlamıyla bir aksiyon dövüşü olarak aldı. Bazı aksiyon filmi hayranları için aceleye getirilmiş bir anlatı fazlasıyla hoş karşılanır, açıklamayı aradan çıkarın ve aksiyona olabildiğince çabuk geçin. Konusuyla bu kadar az ilgilenen bir film için belki de bu iyi bir şeydir. Yine de, birçok yeni yayınlanan filmde olduğu gibi, belki de kısa bir sınırlı seri daha iyi olurdu, biraz nefes alma alanı ve daha tutarlı bir anlatının ortaya çıkması için. Şu haliyle, Havoc'un konusu dağınık, gerçekçi olmayan ve zaman zaman düpedüz aptalca. Peki, böyle bir başlıktan ne beklerdiniz? Evet, Havoc, destansı kaos ve şiddetli yıkımla ünvanını hızla ortaya koyuyor. Tüm zamanların en iyileri, listelerinde yer almayı hak eden bazı aksiyon sahneleri var, özellikle de merkezi kulüp sahnesi bu bağlamda, 1998'deki Blade'den beri, aksiyon filmleri ve dizileri için bir gece kulübünde destansı bir dövüş sahnesinin olması garip bir şekilde zorunlu görünüyor. Evans, aksiyon sahnelerine her türlü stili ve silahı dahil ediyor ve editör Sarah Jones ve görüntü yönetmeni Matt Flannery ile yaptığı çalışma olağanüstü. Birden fazla eş zamanlı dövüşü net bir şekilde bir araya getiriyorlar, böylece yakın dövüşte insanların nerede olduğunu her zaman biliyorsunuz. Dövüşün kendisi büyük ölçüde gerçekçi olmasa da, harika bir şekilde koreografisi yapılmış ve tamamen vahşi, burada gerçek bahisler var ve sevimli karakterler bile ölüyor.
Hardy aksiyonun zirvesine itiliyor ve dublörü Jacob Tomuri şimdiye kadarki en iyi işini yapıyor. Yolsuz bir polisi oynayan Timothy Olyphant, aksiyona harika şekillerde katılıyor, tıpkı harika dövüşleri olan Quell'in Sepulveda'nın yaptığı gibi. En büyük iki sahne parçası dağınık ama ustaca. Tom Hardy, Havok'ta muhteşem. Pauline Kael ayrıca Marlon Brando için, büyüklüğü, normal filmlerle kapsanması için çok rahatsız edici bir aralıkta, demişti. 2025'ten önce, Hardy için de aynısını söylerdim. İçinde bulunduğu en ana akım işleri bile geliştirirken, bir sanatçı olarak en çok öne çıktığı yerler daha sanatsal, daha tuhaf başlıklar. Ancak bu yıl, Paramount artı şovu Mobland ve şimdi de Havok ile Hardy, karaktere yönelik benzersiz yaklaşımının, normal, filmlerde ve şovlarda hayatta kalabileceğini kanıtladı. Hardy'nin Havok'ta yaptığı şey hayranlık uyandırıcı Whittaker'la son derece beceriksizce başarısız olan sahnede bile. Evet, aksiyon sahnelerinde inanılmaz ama aktörün çok basit bir karakterle neler yapabileceğini gördüğümüz daha sakin anlar. Karakter inşasının her unsuru Hardy tarafından mükemmelleştirilmiş, konuşma ve yürüyüş tarzından suçluluk, üzüntü, polis işi ve şiddetle nasıl başa çıktığına kadar. Walker kolayca sıradan bir aksiyon karakteri olabilirdi ama Hardy onu unutulmaz kılıyor, ona asla gösteriş yapmadan acı dolu bir duygusal ihtişam veriyor. Buna Evans'ın inanılmaz aksiyon yönetmenliğini de ekleyin ve Havok, türün ve aktörün hayranları için mutlaka izlenmesi gereken bir yapım. Sadece beyninizi biraz kapatın. Havok, 25 Nisan 2025'te Netflix'te gösterime giriyor. Havok filmine 10 üzerinden puanım 4.